Merhaba arkadaşlar, bugün anlatacağımız konu bebeklerdeki pişik çözümleri hakkında olacak. Daha önceki videolardan bir tanesinde bebeklerde pişiğin neden oluşabileceği, pişikle egzama arasındaki farkı nasıl ayırt edebileceğinizi ve bebeğinizin pişik olmaması için alabileceğiniz önlemlerden bahsetmiştim. Bu video ise bebeklerdeki pişik çözümünün doğal yöntemleri hakkında olacak. Diğer videoyu hatırlayalım tekrar. Öncelikle pişiğin tedavisi kalıcı olarak yapılamaz. Yani bebeğiniz risk faktörleri oluştuğu anda tekrar pişik olmaya mahkumdur. Peki pişik oluşumunu önlemek için neler yapabiliriz? Öncelikle bezimizi sık sık değiştirmemiz gerekiyor ve bebeğinizin poposunun kuru kalması gerekiyor. Eğer ıslak bırakırsanız ikinci aşamada üst taraftaki koruyucu örtü yok olduğu için bakteri üremesiyle beraber bebeğinizde ciddi anlamda acıya neden olabilecek pişikler oluşacaktır. İkinci aşamada olabildiğince doğal yöntemlerle çözün demiştik. Su ve sabun kullanın. Özellikle bol miktarda suyla yıkamaya çalışın. Çok zorda kalırsanız sabun kullanın, az miktarda kullanın, iyi durulayın ve mümkün olduğu kadar ıslak mendil kullanmamaya çalışın. Ama diyelim ki dışarı çıktınız ve herhangi bir yerdesiniz, AVM'desiniz, çocuğunuz altını kirletmiş, şu an ikileme düşmüş olabilirsiniz. Bebeğinizin poposunu ıslak mendille temizlemek, diğeri de bebeğinizin bezinin ıslak bir şekilde bırakılması. Burada hangisini tercih edeceksiniz? Tabii ki ıslak mendille bebeğinizin poposunu temizleyerek temiz bir bez bağlama yöntemi daha uygun olacaktır. Mümkün olduğu kadar havalandırmaya zaman ayırın ve bebeğinizin poposunun kuruması için her bez değişimi sırasında 3-5 dakikalık bir tamamen çıplak alan bırakın. Bebeğinizin pişik olmasını önleyecek pişik öncesi kremler kullanın. Bunlar içerisinde sikatrizan ve çinko oksit içerikli kremler daha fazla önerdiklerimiz ve daha az zarar neden olacak ve bebeğinizin pişik oluşumunu önleyecek diğer maddelerdir. Gelelim doğal yöntemlerle pişik çözümüne. Neler yapabiliriz? Yani ev ortamında herhangi bir kimyasal madde kullanmadan evimizde kullandığımız yiyecekler ve diğer besin maddeleriyle bebeğinizi nasıl koruyabilirsiniz? Birincisi karbonat. Nasıl ki bebeklerin ağzında beyazlıklar oluştuğu zaman karbonatlı suyla ağız bakımı yapıyoruz. Aynı zamanda annesinin göğsünde kuruma olduğu zaman, çatlaklık olduğu zaman gene karbonatlı suyla orayı temizleyin. Çünkü bunlar mantarlar sebebiyle oluyor ve bebeğinizin ağzının değdiği her yer, emzik, annesinin memesi ve oyuncak eğer çok ağzına aldığı bir şey varsa ve tabii ki dili. Bunların tamamını eş zamanlı olarak temizlemeye öneriyoruz. Aynı zamanda bebeğinizin bezinde bulunan bu pişikler de karbonatlı suyla bakım yapılarak temizlenebiliyor. Peki evde uygulamayı nasıl yapacaksınız? Öncelikle bir leğen alıyorsunuz ve bu leğenin içerisine ılık su koyuyorsunuz. Bebeğiniz içine oturduğu zaman üşümeyecek ama yanmayacak da. Çünkü sıcak olduğu zaman irite eder. Evinizde normal yemekler için, kekler için ya da pasta börekler için kullandığınız karbonattan 2 çorba kaşığı koyacaksınız. Karıştıracaksınız ve bebeğinizi sabah akşam 10'ar dakika boyunca bu hazırladığımız sıvı içerisinde tutacaksınız. Sonrasında kaldıracaksınız. Bebeğinizi düzgün bir şekilde bol miktarda suyla durulayacaksınız ve nazikçe kurulayacaksınız. Böyle bir kurulama yöntemi yok. İkinci yöntemimiz ham elma sirkesi. Bu yöntem de basit bir yöntem ama uygulanış açısından biraz kafanızı karıştırabilir. Elinize temiz bir bez alacaksınız ve bu bezin üzerine 1 çay kaşığı kadar ham elma sirkesini koyacaksınız ve bunu buna yedireceksiniz. Elimizde şu anda ham elma sirkesi ile sulandırılmış ıslak bir bez var. Bunu bebeğinizin poposuna bırakacaksınız ve kuruyana kadar bu burada durmasına izin vereceksiniz. Sonrasında kuruduktan sonra bunu alabilirsiniz. Peki bunun yararı ne olacaktır diye sorarsanız öncelikle cildi yumuşatır ve kızarıklığı alır. Kızarıklığı aldığı için bebeğinizin canının acımasını önleyecektir. Üçüncü yöntem yoğurt. Anneler biliyordur zaten, izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu anne. Evde yapılmış doğal yoğurdunuzla hani cilt maskeleri yapıyorsunuz ya, nemlendirmesi için, güzel görünmesi için vesaire. Gerçek anlamda evde yaptığınız yoğurt ciddi anlamda bir nemlendiricidir. Ve nasıl ki yüzünüzde kullandığınız zaman siz bunun yararını görüyorsunuz, bebeğinizin poposunda da kullanarak aynı şekilde yarar görebilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? Bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde sanki bir krem uyguluyormuş gibi yoğurttan az miktarda süreceksiniz ve oraya yedirmeye çalışacaksınız. Bir gün içerisinde bebeğinizin çok daha rahat olduğunu hissedeceksiniz. Tüm bu anlattıklarımdan sonra bir dipnot bırakmak istiyorum. Bebeğinizin bu uygulandığımız maddelerle eğer daha öncesinde teması olmamışsa, diyelim ki 3 aylık bir bebek, ek besin başlamadınız, bebeğinizin herhangi bir şeye karşı alerjisi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Az miktarda bebeğinizin mesela koluna, ön tarafına yoğurttan az miktarda sürebilirsiniz. Baktınız bebeğinizde ciddi bir döküntü oluştu, bu durumda yoğurdu kullanmayacaksınız. Ya da karbonatlı su ya da elma sirkesi. Aynı şeyi az miktarda kullanacaksınız. Eğer bebeğinizde yan etki oluşturuyorsa bunları uygulamayacaksınız. Aksi takdirde dediğim şekilde yaparak bebeğinizin pişiğini geçirebilirsiniz.
Verdiğimiz bilgilere olabilecek en erken dönemde ulaşabilmek için YouTube, Instagram ve Twitter kanalımızdaki kayıt butonuna basarak oradaki zil kısmına tıklayın. Çünkü o zil kısmına tıklamazsanız attığımız videolar kısmında size bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla orada bilgi olmasına rağmen aynı sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kafanızda kalan bir şey olursa elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vererek kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Buna devam edeceğim. Yakın zamanda canlı yayınlar yapmak için hazırlıklar aşamasındayım. Eğer bunu yapabilir hale gelirsem de sorularınızı canlı yayında alarak size bunların cevabını bu şekilde vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.